19K cam kenarı. ...21 Eylül'de Londra'ya çiftlik bursiyeri olarak yüksek lisans yapmaya gidiyorum. Bu kanalda hem çiftlik bursuna nasıl hazırlandım, okula nasıl karar verdim onlardan bahsetmek istiyorum. Hem de oradayken nasıl bir hayatım oldu, hem akademik olarak hem sosyal hayat olarak nasıl bir dünya var Londra'da, onları paylaşmak istiyorum. İngiltere'de yüksek lisans yapma ana çatısında içerikler hazırlamak istiyorum. Önce çiftlikten başlayalım. Çiftlik İngiltere'nin 37 yıldır verdiği bir burs. Bu burs yüksek lisans süreci boyunca sizin karşılaştığınız neredeyse bütün masrafları karşılıyor diyebiliriz. Peki bu bütün masraflar derken neleri kastediyorum? Bir, tabii ki okul ücreti. 2, gidiş geliş uçak bileti. 3, vize ücreti ve içerisinde dahil olan sağlık sigortası. Ve 4, size aylık olarak oradaki yaşamınızı sürdürebilmeniz için de bir bursu kapsıyor. Bursa kabul alabilmek için belli başlı kriterleri sağlamanız gerekiyor. Liderlik yeteneklerinize bakıyorlar, akademik başarınıza bakıyorlar, network yeteneklerinize bakıyorlar ve kariyer planı olarak neler yapmak istiyorsunuz? Bu kriterlere bakarak öğrencileri kabul ediyor. Burs genelde Eylül ayında başvuruları kabul etmeye başlıyor. Kasım başı gibi de süreci sonlandırıyorlar. Bu bursla alakalı çok daha geniş kapsamlı bir videoyu Londra'da çekmek istiyorum. Oranın atmosferinden de faydalanarak aslında çok daha güzel bir video ortaya çıkarabileceğimi düşünüyorum. O yüzden orayı bekleyin. Ben yine de çiftlik bursu linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan tıklayarak da kendiniz bursu inceleyebilirsiniz. Peki Londra'da nereye gidiyorum? Londra'da King's College'da Digital Marketing üzerine yüksek lisans yapacağım. Peki neden böyle bir programı seçtim? Şimdiye kadar yaptığım her iş bir şekilde pazarlama ana çatısında birleşiyordu. Ve yapmaktan gerçekten keyif aldığım işi de pazarlama olarak tanımlayabiliriz. Ve pazarlamanın geleceği tabii ki de dijital medyaya kayıyor. Dolayısıyla öncelikle dijital pazarlama ile alakalı kurslar araştırdım. Birinci kriterim programdı. İkinci kriterim Londra'ydı. Çünkü Londra'da hem çok iyi okullar var, büyük şirketlerin merkezi orada, hem büyük ajanslar var. Dolayısıyla ciddi bir network'ün içerisinde olmak istiyordum. O yüzden Londra'da olan dijital marketing programı sunan okullar araştırdım. Bu okullar arasında da içime en çok sinen King's College oldu. King's College Londra'nın çok eski üniversitelerinden bir tanesi. 1829'da kurulmuş bir üniversite. Dünya sıralamasında ilk 20'ye giren bir üniversite. Akademik kadrosu çok iyi. Londra'nın tam merkezinde bulunan bir okul. Dolayısıyla hem istediğim programı sağlayan hem Londra'da olan hem de güzel bir üniversite imkanı sunan yer benim için King's College Digital Marketing programı oldu. O yüzden bu okula karar verdim. Okul seçiminin en güzel tarafı bence parasını sizin düşünmüyor olmanız. Siz sadece hayal kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Londra'da okumak istiyorum. Şöyle bir okulda, şöyle bir programda okumak istiyorum diyorsunuz. MBA programları hariç bir bütçe sınırlaması bulunmuyor. Eğer Çinlink'in kriterlerine uygunsa başvurabiliyorsunuz. Bu kriterlere uygun okullara da zaten Çinlink'in kendi sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Seçtiğiniz okullardan ve Çimlink'ten kabul aldıktan sonra devam zaten çok hızlı ilerliyor. Çimlink sonuçları yaklaşık Haziran başı gibi açıklıyor ve daha sonra sizin artık kalacak yere karar verme ve vize süreçleriniz, Londra'ya gidiş hazırlıklarınız başlıyor. Bu süreçte benim en çok kafa yorduğum şey kalacak yere karar vermekti. Çünkü çok fazla seçenek var ve bu seçenekler arasında en doğru olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Temelde 3 tane kalabileceğiniz yer bulunuyor. Bir, ya öğrenci yurtlarında kalabilirsiniz, ya bir oda kiralayabilirsiniz, ya bir aile yanında oda kiralayabilirsiniz, ya da bazı ev sahipleri hani alt odası bulunuyor kişinin ve alt odayı öğrencilere kiralıyor. Bu şekilde oda kiralayabilirsiniz ya da kendiniz bir daire tutabilirsiniz. Londra yaklaşık daireler şeklinde genişleyen zonlardan oluşuyor. En içteki daireyi zon 1 olarak düşünürseniz zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 şeklinde genişleyerek devam eden alanlardan oluşuyor. Okulunuz zon 1'de ise ve siz de okula yürüyerek gidip gelmek isterseniz oldukça yüksek bir ücret ödeyebiliyorsunuz. Fakat zon 3'te, zon 4'te böyle metro hattına yakın bir yerde kalacak yer ararsanız daha düşük ücretler ödeyebiliyorsunuz. Ben bu seçenekler arasında Good Enough College diye bir yerde kalmaya karar verdim. Good Enough College 1930'larda inşa edilmiş bir yer. Oldukça tarihi ve çok güzel bir binaya sahip. Burası size sadece konaklama imkanı sunmuyor. Aynı zamanda farklı sosyal kulüplere katılabileceğiniz, seminerlere katılabileceğiniz, etkinliklere katılabileceğiniz bir imkan sunuyor. Aynı zamanda Good Enough College zon 1'de bulunuyor. Okula da yaklaşık 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde. O yüzden fazla yağmurun olmadığı zamanlarda yürümeyi planlıyorum. Ya da belki bisiklet alırım, bisikletle gidip gelirim. Orada tabii gittiğimde nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Şimdilik sadece tahminlerde bulunabiliyorum.
Hazırlığın diğer bir aşaması vize kısmı. Vizeye İngiltere'nin tüm dünya için ortak kurduğu bir sistemden başvuruyorsunuz. Oldukça kolay bir arayüze sahip, çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada vizeye başvururken İngiltere'nin kendi bursiyerleri için özel açmış olduğu bir alan var. Oradan ilerleyerek hem ücretsiz bir şekilde vizeye başvurabiliyorsunuz hem de sizden sağlık sigortası için ekstra para almıyor. Bütün bu okul seçmeler, kalacak yer seçmeler ya da vize başvuruları için profesyonel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu vizeye de başvurduktan sonra geriye sadece eşyalar hazırlamak ve İstanbul'a vedalaşmak kalıyor. Şu anda benim İstanbul'dan ayrılmak için yaklaşık 3 günüm var ve bu süreçte de artık İstanbul'la vedalaşmalara başlamış durumdayım. İstanbul'u ben çok ayrı seviyorum. Yaklaşık 3,5 sene boyunca Instagram'daki İstanbul hesabını yönettim. Orada hem fotoğraflar çektik hem takipçilerle birlikte farklı organizasyonlar yaptık. Dolayısıyla İstanbul benim için çok kıymetli bir şehir. Yaşamaktan çok keyif aldığım bir şehir. O yüzden İstanbul'la vedalaşmak benim için biraz zor oluyor. Fakat bir süredir de aklımda dönüp duran bir soru var. Bu soruyu sizlerle de paylaşmış olayım. Lütfen siz de cevaplarınızı yorumlar kısmında benimle paylaşın. Soru şu: İstanbul'dan bir seneliğine ayrılacak olsanız en son ne yaparsınız? İşte nereye gidersiniz, ne yersiniz, kimlerle görüşürsünüz, nerede görüşürsünüz? Bu sorulara tabii ben kendimce bazı cevaplar buldum. O yüzden hadi birlikte dışarı çıkalım. Şimdi program şöyle. Öncelikle bir boğaz turu yapacağız. Son bir kez boğaz turu yapmak istiyorum İstanbul'dan ayrılmadan önce. Ardından da Üsküdar, Çengelköy hattında motor sürmeyi çok seviyorum. Orada bilmiyorum tekrar bir motor alır mıyım, nasıl bir imkanım olur ama son bir kez bunu yapmak istiyorum. Boğaz'ın şöyle bir özelliği var bence. Kaç kere turlamış olursanız olun, kaç kişiyle turlamış olursanız olun, bence her seferinde ayrı bir keyif veriyor size. Her seferinde farklı bir yerini keşfediyorsunuz, farklı bir yerini fark ediyorsunuz. Ben burayı daha önce nasıl görmemişim diyorsunuz. O yüzden Boğaz'ın bende ayrı bir yeri var. Bilal Bey kardeşimle en son bir akşam yemeği yemeye geldik. Nereye geldik? Bayramoğlu'na geldik. Bayramoğlu dönercisi İstanbul'da bayağı bilinen bir dönerci. Orada tabii neler yiyeceğiz bilmiyoruz. Nasıl yemeklerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Abi orada da döner var. Güzel dönerciler var. Ama söylemeyeyim. Söyleyeyim. reklam olmasın. Abi linki aşağıya bırakalım. O zaman kaydırarak oradaki dönercilere ulaşabilirsiniz. Burada oldukça yoğun bir sıra var. Sırayı da çek istersen. Sırayı da çekeceğim fakat çok hızlı bir şekilde içeriye alıyorlar insanları. Adamlar bayağı seri üretiyor. Evet. Yiyorsun, kalkıyorsun hemen.
En son yemeğimizi de yedik abi. Yemeğimizi yedik. Nasıldı? Ben beğendim ya. Ben de beğendim. Güzel. Güzel. Tadındaydı. O kadar Güzel, hızlı güzel. rağmen tadı tutup koruyabilmişler. Aynen. Yedik çıktık şimdi. Evet. Kahve içmeye gideceğiz. Kahvemizi içip buradan ayrılıyoruz artık. Bundan sonraki dönerler Londra'ya. Artık orada. Hadi. Evet, artık gidiş hazırlıklarına başladım. Götüreceğim eşyaları yere dizmiş vaziyetteyim. Bunları alarak sadece bavula yerleştirmek kaldı geriye. Şu bölgede işte kışlıklar var, montlarım var, ilaç kutum var, kısa kollular, pantolon grubu, yine yazlıklar, sporluklar, işte çoraplar, gömlekler. Burada da elektronik kısmım var. Türk Hava Yolları ile gideceğim. Türk Hava Yolları bavulda 30 kiloyu kabul ediyor. Sırt çantası olarak korona döneminde de sadece 4 kiloya izin veriyorlar. Böyle bir sırt çantam var. İçerisinde artık elektronik eşyalarımı sığdırmaya çalışacağım. Burada kameram var. İşte zoom lensim, normal portre lensim, ışığım, mikrofonum, GoPro'm var. Sonra laptopumu koyacağım. Bir de iPad kullanmayı düşünüyorum orada derslerde not alırken. Bir de çekim yaparken stabilize etmesi için bir de gimbal aldım. Bunlar da benim elektronik eşyam. Toplamda bir yıl kalacağım. Öyle olunca yazlık, kışlık her şeyi götürmem gerekiyor. Ve bu şey de gösteriyor aslında. Size bir yıl yetecek eşya, bayağı bir ömür yetecek eşya da olabilir. Evet, şimdi artık yola çıktık. Ben Kartal'da oturuyorum. Kartal'dan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürüyor. Emsal'cığım, sen bir şeyler söylemek ister misin? Abim Londra'ya gideceği için hepimiz mutluyuz. Annem de dahil. Annem çok göstermiyor. Annemde mutluluktan çok biraz daha hüzün var. Emsal, peki sen Londra'ya gidiyor olsaydın ne yapardın orada? En çok neye dikkat ederdin? Neyi başarmaya çalışırdın? Kurabildiğim kadar bağlantı kurardım. Çünkü yurt dışı bağlantıları çok önemli. Hani sürekli diyoruz oradaki insanlarla çalışmak, oradaki projeleri getirmek. Ama hani onları bizden farklı kılan şey ne mesela? Hani biz neden onlardan getiriyoruz, neden onlar bizden getirmiyor? Onlar neden başarılılar, neden eğitim seviyeleri, refah seviyeleri daha yüksek? Bunu bir anlamak isterdim açıkçası.